Bir öğretmen olarak şunu çok iyi biliyorum ki eğer öğrencileri teneffüse çıkarmazsanız o öğrenci pimi çekilmiş bombaya benzer. Ve eğer ki teneffüslerini yapmazlarsa o bomba, o enerji patlar. 1891 kışında Springfield Koleji'nde tam olarak böyle bir durum yaşanıyordu. Dışarıda dondurucu soğuk bir hava vardı ve her taraf karla kaplıydı. O yüzden öğretmenleri buradaki 18 çocuğu dışarıya çıkaramıyordu. Türlü türlü oyunlar denediler ama bunlar da birbirine zarar verdiler. Orada öğretmen masasına oturdu ve çocuklar için yepyeni bir oyun tasarladı. Bu oyun ne miydi dersiniz? Bugün endüstriyel hale gelen bir oyundu. Ne olduğunu öğrenmek için hadi zamanı geri saralım. 1891 Springfield Koleji'ndeyiz. Öğrenciler içeride hapisti. Amerikan futbolu oynamayı denediler, sonuç kırık camlar. Rugby denediler, koridorlar güreş minderine döndü. Okul yönetimi çaresizdi. Genç beden eğitimi öğretmeni James Naismith'i çağırdılar. Müdürün emri kesindi. James, bana öyle bir oyun icat et ki bu çocuklar birbirini sakatlamasın ama enerjilerini atsınlar. Ve bunu yapmak için sadece 14 günüm var. Müdürün bu emri karşısında Naismith çaresizce masaya oturdu ve bir mühendis gibi hesap kitap yapmaya başladı. Bir spor neden tehlikelidir? Temas olduğu için. Temas neden olur? Topla koşulduğu için. O zaman kural 1. Topla koşmak yasak. Peki topla koşmak yasak ama kale önünde bu sefer hepsi birikecek ve orada bir arbede olacak ve yine temas olacak. O zaman ne yapalım diye Naismith derin derin düşündü ve aklına bir fikir geldi. O zaman topu yukarıda bir yere atmaya çalışalım. Sıra malzemeye geldi. Naismith hemen Hademe'den 2 kutu istedi. Hademe depoya baktı ve kutu yok ama şu şeftali sepetleri işini görür mü dedi. İşte o an basketbolun kaderi yazıldı. Eğer o gün o depoda kutular olsaydı bugün bu spora muhtemelen boxball diye olacaktık. Naismith sepetleri aldı ve sonra asacak bir yer aradı. Yüksekçe bir yer olmalıydı. Sonra birden baktı ve spor salonunun balkon demirlerini gördü. Balkon demirlerine gitti ve sepetleri oraya astı. Tam olarak 3 metre 5 santim. Özel bir matematiksel hesap mıydı? Hayır, sadece balkonun yüksekliği o kadardı. Bugün NBA'de, Euroleague'de ya da dünyanın neresinde basketbol oynarsanız oynayın, pota yüksekliği 3 metre 5 santimdir. Spor tarihinin en etkili tesadüfüne hoş geldiniz. Aralık 1891'de ilk düdük çaldı. Ellerde bir futbol topu. İlk sayı William Chase'den geldi. Herkes çıldırdı. Ama bir saniye, top sepetin içinde kalmıştı. Altı kapalıydı. Oyun durdu, merdiven getirildi, top alındı. Ve inanır mısınız bu saçmalık tam 10 yıl sürdü. Kimsenin aklına sepetin altını delmek gelmedi. Önce sepetin altına küçük bir delik açtılar ve bir sopayla iterek topu öyle çıkardılar. Ve tamamen delmek ve bir file takmak 1900'leri beklemek zorundaydı. Oyun yayıldı. Ama bugünkü gibi zarif değildi. İlk yıllar tam bir vahşi batıydı. Sahanın etrafını tavuk telleriyle çevirdiler. Neden mi? Top seyircilere kaçmasın diye. Ama oyuncular o tellere çarpıp kan revan içinde kalıyordu. İşte bu yüzden eski basketbolculara keggers yani kafesçiler deniyordu. Peki backboard yani bizim bildiğimiz potanın arkasındaki panya o neden icat edildi? Top çarpsın diye mi? Hayır hiç öyle değildi. Topu atarken balkondaki seyirciler rakip takım topu attığında elleriyle ya da şemsiyeyle topu indiriyorlardı aşağı. O yüzden Naismith buna da bir çözüm bulmak zorundaydı. Seyircilerin dokunamayacağı, seyircilerin ulaşamayacağı bir yerde olmalıydı o pota. En iyi çözüm potanın arkasına bir tahta çakmak ve böylece şemsiyeyle ya da elle seyircilerin ulaşmasını engellemekti. Sonra basketbolcular neyi fark etti dersiniz? Evet doğru tahmin. Arkadaki tahtaya topu vurdurup atmak daha kolaydı. Dribbling yani top sürme aslında bir kural açığı, belki de bir bug'tı. Basketbolcular topu eline aldıklarında önce durmak zorundaydı ve pas vermek zorundaydılar. Sonra birinin aklına sanıyorum şöyle bir şey geldi. Topu ileriye doğru atıp kendi kendine pas verdi. Topu ileri attı, koştu ve yakaladı. Topu ileri attı, koştu ve yakaladı. Tam bir bug'tı ve basketbolda bu bug'ı bulan ilk insan oydu. Naismith baktı böyle olmayacak. Dedi ki bari topu yere vurarak gidin. Böylece bugünkü dribbling doğdu. Naismith o zaman bilmiyordu muhtemelen ama modern basketbolun temel kuralları bir bir yazılıyordu.
Yıl 1936, Berlin Olimpiyatları. Basketbol artık bir dünya sporu olmuştu. James Naismith artık yaşlıydı ve maddi durumu pek iyi değildi. Ancak basketbol camiası aralarında para toplayıp onu Berlin'e gönderdi. O anı bir hayal edin. Naismith tribüne oturdu ve aşağı baktı. 45 yıl, tam 45 yıl önce uydurduğu oyun, çocuklar yaramazlık yapmasınlar, çocuklar sıkılmasınlar diye uydurduğu o oyun, o gün Fransa'dan Türkiye'ye, Amerika'dan Kanada'ya, Japonya'ya her tarafta oynanır olmuştu. Naismith durdu, düşündü. Gözleri doldu. O onuru ölümüne kadar taşıyacaktı. Final maçı yağmur altında, açık havada, çamurların içinde oynandı. Ama Naismith için o sahne dünyanın en güzel yeriydi. Madalyaları oyuncuların boynuna bizzat o taktı. Bir mucidin eserinin dünyayı birleştirdiğini gördüğü o an spor tarihinin en kıymetli anlarından biri oldu. Naismith o gün ağlıyordu. Çünkü bir çare olarak başladığı yolculuk bir destan olmuştu. Peki bu naif hikaye, bu sevimli, eğlence amaçlı, yaramaz çocukları durdurma oyunu nasıl oldu da bugün bu kadar sert, bu kadar acımasız, koskocaman trilyon dolarlık bir endüstriye dönüştü? James Naismith 1939'da öldüğünde arkasında bir spor bırakmıştı. Ama dünya değişiyordu. Televizyon icat edilmişti. Artık spor sadece sahada oynanan bir oyun değil, ekranlarda satılan bir ürün olmaya başlamıştı. Şeftali sepetlerinden vazgeçeli çok olmuştu. Artık sahada daha hızlı, daha güçlü ve daha satılabilir kahramanlara ihtiyaç vardı. Artık mesele sadece topu yukarıdaki deliğe fırlatmak değildi. Mesele kimin daha yükseğe sıçrayacağı, kimin daha çok sayı atacağı, kimin kitleleri daha çok peşinden sürükleyeceği ve kimin daha çok para kazandıracağıydı. Naismith'in masumiyeti yerini endüstriyel devrimin o vahşetine bırakıyordu. 1980'lerde Magic Johnson ve Larry Bird oyunu televizyonun altın çağına taşıdı. Ama asıl deprem 1984'te genç bir çaylağın lige girmesiyle oldu. Michael Jordan. O sadece uçmuyordu. O yürüyen bir markaydı. O zamanlar Nike'la yaptığı anlaşma basketbolu sadece bir spor olmaktan çıkarıp bir popüler kültür öğesi haline dönüştürüyordu. Ayakkabılar statü sembolü oldu. Sokak basketbolu bir yaşam tarzına dönüştü ve bugün Stephen Curry adında bir adam çıktı ve oyunun tüm geometrisini yeniden yazdı. Pot altında boğuşmak yerine uzaktan atmak matematiksel olarak daha karlı dediler ve oyunun ruhu bir kez daha evrim geçirdi. İşte böyle dostlar. Bir öğretmen, 2 sepet, bir merdivenle başlayan bu serüven bugün milyar dolarlık bir deve dönüştü. Tarih bize gösteriyor ki bazen en büyük devrimler en küçük ihtiyaçlardan doğar. Sizce bugün basketbolun kuralları yazılsaydı ne değişmeliydi? Birkaç ülkede, sanıyorum Kuzey Kore'de yapıldığı gibi 4 sayılık atış olmalı mıydı mesela? Ya da smaç 5 sayı mı sayılmalıydı? Siz olsanız ne dersiniz? Yorumlarda tartışalım. Bu arada abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Tarihi geri sarmak için.